Tamam buyurun. No. You won't need this mic. Oh, good. Tamam. You don't need this mic. Buyurun. Okay. Buyurun hocam. I'll start again. I'm Maria Exel, President of the TUC. Please come here. I have to stand. No. I'm standing. Okay, you're standing. Oh, I see. There's a lot of us here. That's good. We see the result today as a chink of light in this dark period for trade union rights and freedoms here in Turkey. But as international observers, the trial we found was surreal. There's an obvious bias in process and treatment of the defendants. The politically motivated basis of the trial was shocking. The only explanation for what we saw, what in the UK we call a failure of natural justice, was the actual politically motivated nature. As Jan said earlier, the anonymity of the witnesses, evidence with loads of holes in, and the very fact of long detention, pre-trial detention, all of these factors are very questionable in terms of natural justice. Having watched the trial, we can only conclude its aim is to repress trade union rights and organisation in opposition to neoliberal economic policies, and also to repress women's rights and ethnic rights. Comrades, we stand with you. We stand with all the sister trade unions here in Turkey, and we will continue to do so until all trade unionists imprisoned unjustly are set free. Şimdi değerli arkadaşlar, bugün izlediğimiz mahkeme bize birçok açıdan önemli mesajlar veriyordu. Uluslararası heyet adına yaptığımız gözlemde şunu söyleyebiliriz. İzlediğimiz dava tam bir gerçeküstü ya da gerçek dışı bir davaydı. Burada sanıklar bakımından ön yargılı bir tutum ve ön yargılı bir yaklaşım olduğunu görmüş olduk. Bunlar siyasi sahiplerle hazırlanmış davalardır. Bunların farkındayız. Ve buradaki ithamlar kabul edilemez ithamlar. Çünkü doğal adalet prensibini, ilkesini ihlal edilen davalardır. Bu yüzden de gördüğümüz konu adaletin çökmüş olmasıydı. Jan Willem'in de ifade ettiği üzere gizli tanıklar olması, herhangi bir delil sunulmadan bu davaların açılması, uzun süren tutukluluk, bunlar bizim davayla ilgili aklımıza daha fazla soru işareti getiren uygulamalardı. Ve doğal adaletin, kavram olarak kullandığımız doğal adaletin çöktüğünü gösteren emarelerdi. Bizim değerlendirmemize göre bu dava sendikal hakların, sendikal özgürlüklerin ve çalışmaların baskılanması yönündeki bir dava. O yüzden de burada gördüğümüz üzere neoliberal politikaların izlenmesi sonucu yaşananlar, etnik kimliğe yönelik uygulamalar, toplumsal cinsiyete yönelik yönelimler var. Bizler sendikal hareket olarak bu haksız tutukluluklar son bulana kadar sizlerle bir arada kalmaya devam edeceğiz. Buyurun. Karin. I will do it in short pieces. Yeah. Okay. So, Lütfen bu. Yes. okay. So my name is Karin I'm from a trade union called ST in Sweden, and we are the trade union of civil servants. That means that we have members in all legal authorities in Sweden, also in the court system. Benim ismim Karin Brunzar, İsveç'teki kamu sendikası olan ST'nin üyesiyim ve biz tüm kamu iş kollarını, kamu sektörlerinde örgütleniyoruz. Bunun içerisine hukuk sistemi de dahil, yani yargıda da örgütleniyoruz. And I must say that I'm shocked by what we experienced today when we had to listen to the trial against our colleagues. A well-functioning legal system is the very backbone of a well-functioning rule of law. What we have experienced today, to me, it appears like a caricature of a society in disintegration.
Disintegration. Disintegration. Yeah. Şimdi şunu ifade etmem lazım. Bugün gördüğümüz, izlediğimiz dava aslında bizim için şok ediciydi. Şok edici olmasından kastım gördüklerimiz hukuk sistemiyle alakalı değildi. İyi işleyen bir hukuk sistemi esasen hukukun üstünlüğünün de bel kemiğini teşkil ediyor. Eğer böylesi bir sistem olmazsa bugün gördüğümüz gibi parçalanmış bir toplum ya da parçalanmış bir sisteme ilişkin karikatür haline dönmüş olur. I'm sorry to say, but democracy is on the retreat in the world. About 70% of the population are actually living under authoritarian regimes today in the world. Üzülerek şunu ifade etmem lazım. Dünya genelinde demokrasi bir risk altında. Ve dünya toplumlarının nüfusunun %70'i otoriter rejimler altında yaşıyor. But the erosion of democracy is not happening like it used to do. It's not going that quickly. It's happening in the shadows today. And instead of drastic turns into authoritarian direction, it's a matter of gradual change, undermining the institutions of democracy. Demokrasi tabii bir gecede, geçmişte olduğu gibi bir gecede ortadan kalkmıyor. Yavaş yavaş erozyona tabi tutuluyor. Yavaş yavaş yok ediliyor. Bu bizim fark etmediğimiz gibi yavaş yavaş olduğu için şöylesi bir sorun çıkartıyor. Kademe kademe kötüleşen durum aslında bazılarının alışmasına da vesile olabiliyor ya da böyle bir algıya yol açıyor. What we have seen today is how union representatives are forced to go through this whole trial show, I will call it, and through a legal system that no one can believe in, just because someone accused them, and we don't know who accused them, and we not really know for what, because they have not harmed anyone. They have not started a riot. They have not done anything that should be criminal. So to me, it's still a question. What happened today? Şimdi bugün bizim gördüğümüz dava aslında böyle bir yargılama oyunu desek yeridir. Çünkü herhangi bir biçimde kimsenin güvenmediği bir hukuk sisteminde sadece bir kişinin sözüne istinaden karşılaştığımız bir durum. Gizli bir tanığın, kim olduğunu da bilmediğimiz, kim olduğunu göremediğimiz bir gizli tanığın sözleri ve bu bahsettiği konularda esasen sanıklar açısından ne birine zarar verme durumu var, ne bir isyan başlatma durumu var, ne bir suç teşkil eden fiil gerçekleştirme durumu var. O yüzden bugün ne yaşadığımızı, bugün ne gördüğümüzü hala sorguluyorum. And these kind of regimes, they are increasingly using disinformation to spread their views, to shape the domestic and the international opinion, and that will harm us all. The media campaigns, the fake statistics, and the fake news, all of this are used to brainwash people, to fool people, to make them do things they really do not want to do. Şimdi böylesi rejimlerde karşılaştığımız durum esasen dezenformasyonun kullanılması, daha fazla dezenformasyonla hem ülke içerisinde hem uluslararası evrende yani diğer ülkelerde istedikleri fikri herkese kabul ettirme amacıyla bilgi yayma, kara haber yayma durumu söz konusu. Bu politika ve bu uygulama hepimize zarar veriyor. Çünkü karşı karşıya olduğumuz durum medya kampanyası, yalan haber, gerçekçi olmayan bilgilerin dolaşıma sokulması ve istenilen şey insanların aslında beynini yıkayarak ne olduğuna, gerçeğe değil ama ne olduğu düşünüldüğü konuya ikna etmek. And I'm actually sorry to say that I feel happy that one of my trade union comrades are locked up in her home, because the other thing was even worse. Şimdi bunu söylediğim için çok üzgünüm ama bir arkadaşımızın ev hapsinde olmasına seviniyoruz. Çünkü diğer seçenek çok çok daha kötü. So therefore, we must
intensify the fight against the oppression of trade unions, against the violence of workers and human rights. And we have to stand up for international solidarity. And that has our highest priority. Thank you. O yüzden sendikal haklara, insan haklarına ve mücadelemize karşı yürütülen bu saldırıya karşı bir arada durmamız lazım. Mücadelemizi yoğunlaştırmamız lazım ve uluslararası dayanışma göstermemiz lazım. Uluslararası dayanışma için hep beraber ayağa kalkmamız lazım. Çünkü uluslararası dayanışma bizim en büyük önceliğimizdir. Teşekkürler. Liz. Hi, thank you. My name's Liz Wheatley, and I'm here representing Unison. I'm the chair of Unison's International Committee, and Unison is a public service union in the UK with over 1.3 million members. 1 million of our members are women, and they are women like Gonal and Selma who organise for workers' rights and justice in our society. İsmim Liz Whitley, ben İngiltere'deki kamu sendikası Unison'ın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanıyım. Unison, kamu alanında örgütlü bir sendika. 1.300.000 üyemiz var ve 1 milyonu kadın bu üyelerimiz. Bu 1 milyon kadın üyemiz Selma ve Gönül arkadaşımız gibi. Toplumda sendikal çalışmaları örgütleyen, adalet çalışmasını örgütleyen ve bunları talep eden kişiler. When Gonal stood up in the courtroom today and said, I am a woman, I am Kurdish, I am a trade unionist, she highlighted what this trial is about. It's a highly politicised show trial, stopping people organising for workers' rights, for freedom and for justice. Gönül bugün mahkemede ben bir Kürt sendikacı kadın olduğum için yargılanıyorum dediğinde aslında davanın neyle ilgili olduğunu söyledi. Yani bu yargılama, bugün gördüğümüz yargılama tam bir oyun olarak söyleyebileceğimiz bir yargılamaydı ve esasen orada meselenin özünü aktarmış oldu. Talebi özgürlük olan birisi. And in fact, a few years ago, Gonal spoke in the UK at our trade union conference about organising in Turkey. And one of the best things about today is that we can look forward to welcoming her back again in the future to talk to us. But of course, her speaking to her fellow trade unionists in the UK was one of the charges levelled against her, which is an absolute disgrace. Gönül arkadaşımız birkaç yıl önce Birleşik Krallık'ta İngiltere'de bizim konferansımıza katıldı ve orada örgütlenme konularıyla ilgili, Türkiye'deki örgütlenme özgürlüğü konularıyla ilgili konuştu. Bugün kendisinin tahliye edilmiş olması nedeniyle kendisini bir kez daha gelecekte konferansımıza katılabilecek durumda olduğunu görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ama biliyorsunuzdur, davada bahsi geçen iddialardan bir tanesi de Gönül arkadaşımızın Birleşik Krallık'ta İngiltere'de bizim konferansımızda yaptığı konuşma ki bu asla kabul edilebilir değil. Like all of us, it's fantastic that she's out of prison. You only had to witness the joy of her family seeing that. But it is really shocking that Selma wasn't released with her. In fact, it's actually shocking that all the charges, the cases against all 8 of them haven't been dropped. Şimdi ailesinin sevincini gördük tahliye kararıyla birlikte ama aynı zamanda Selma arkadaşımızın tahliye edilmemesiyle ilgili şok kararı da öğrenmiş olduk. Daha şok edici olan ise 8 sanık, 8 arkadaşımızla ilgili iddiaların düşürülmemiş olması. People from Unison, our General Secretary, our President have attended most of the court hearings that have taken place, and we have all been shocked at the miscarriage of justice that has been happening before our eyes. Hem Unison'un genel sekreteri, hem başkanı, hem de diğer arkadaşlarımız bu duruşmalara katıldı. Burada gördüklerimizden şok olduğumuzu bir kez daha ifade etmem lazım. Others have spoken about the lack of evidence that has been put forward in the case, and as somebody who's come for the first time, it really was a disgrace to see how little, or that there are no charges against any of the 8 people put up in the court. It clearly is victimising trade unionists who are doing exactly the same that all of us do in other parts of the world. We have a right to organise amongst workers. We have a right to fight for freedom. We have a right to fight for justice.
And Gonal and Selma need to be free to continue to organise for workers' rights, and Unison will campaign alongside them, alongside SES, and alongside KESK, who have members on trial next week, until they are able to continue that fight in freedom. Thank you. Şimdi bugünkü davada gördüğümüz herhangi bir delilin olmaması ilk defa gelen birisi için tabii şok edici. Böylesi bir davada herhangi bir iddianın olmaması, herhangi bir suçlamanın olmaması. O yüzden burada karşı karşıya olduğumuz konu aslında sendikal mücadelenin ya da sendikacıların kriminalize edilmesi ve mağdur edilmesi. Başka bir açıklaması yok. Çünkü Gönül arkadaşımız ve Selma arkadaşımız tüm sanıklar gibi bizler sendikacıyız. I should just say solidarity to Gonal and Selma and their families and all the others, and solidarity to SES and KESK in their continued fight for justice. Ve biz onlar gibi sendikacıyız. Dolayısıyla dünyanın farklı yerlerindeki sendikacılar olarak bizler de işçilerle konuşmaya, onları örgütlemeye, onların haklarını savunmaya çalışıyoruz. Bunu yapmaya hakkımız var. Bu hepimizin sendikacı olarak hakkı. Esasen biz şunu gördük. Burada yaşananlar büyük bir travma, büyük bir sorun. Ve Unison olarak biz hem SES hem de haftaya duruşması olacak KESK yoldaşlarımızın bu davalarının tamamen düşene kadar yaptıkları çalışmalarla ilgili kampanya yürütmeye devam edeceğiz. O yüzden de hem Selma arkadaşımız hem Gönül arkadaşımız, onların ailesi bir bütün olarak SES ve KESK'le dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade etmek isterim. Teşekkür ederim.